Son yıllarda dev oyun şirketlerinin elinde tek bir koz kaldı: nostalji. Fortnite bitti dendikçe OG moduna sarılıyor, Riot LoL klasik modunu çıkartıyor ve eski efsaneler tekrar aramıza dönüyor. Peki neden? Çünkü farkında olmasak da bir şeyler öldü. Artık oyun oynarken kafa dağıtmıyoruz. Adeta ikinci bir işte mesaiye kalıyoruz. Şirketler ise bu eski günlerin özlemini bir imdat butonu olarak kullanıyor. Peki gerçekte olan ne? Eski oyunlar gerçekten daha özgür, daha kaotik ve daha mı eğlenceliydi? Yoksa biz sadece hayatın stresinden kaçmak için 2012'deki çocukluğumuza mı sarılıyoruz? Gelin birlikte göz atalım. Ben Maisere, videoya hoş geldiniz. Bir oyunu eğlenceli kılan şey nedir? Mükemmel bir adalet mi, yoksa her an ne olacağını kestiremediğin o tatlı kaos mu? Geriye dönüp baktığımızda hatırladığımız o efsanevi anların neredeyse tamamı aslında oyunların bozuk olduğu zamanlara dayanıyor. LoL'ün ilk sezonlarında full karabalta build ile tek atan Talon ya da Wolf Team'deki dengeleri alt üst eden o ilk özel karakterleri düşünün. O oyunları adil değildi. Belli karakterler veya eşyalar bariz şekilde güçlüydü. Ama tam da bu yüzden oyunun bir ruhu, bir sürprizi ve en önemlisi oyuncuyu hissettirdiği bir dengesiz güç duygusu vardı. Bir maça girerdiniz ve o maçta tamamen kuralları yıkan bir şey yaşanabilirdi. Peki bugün ne oldu? Modern oyun dünyası e-spor arenasının ve rekabetçi yayıncılık kültürünün esiri haline geldi. Şirketler artık oyun tasarlarken nasıl daha çok eğlendiririz sorusundan önce bunu nasıl kusursuz bir şekilde dengeleriz sorusunu soruyor. Algoritmalar, yamalar ve haftalık güncellemeler tek bir amaç için çalışıyor: her karakterin, her silahın kazanma oranını tam olarak %50 çizgisine hapsetmek. Bir karakter biraz öne mi çıktı? Anında bir yamayla çekiç vurulup törpüleniyor. Oyuncuların keşfettiği eğlenceli ve sıra dışı bir stratejim var. Şirketler bunu bir hata olarak görüp ilk güncellemede ortadan kaldırıyor. İşte modern oyunların katlettiği şey tam olarak bu. Her şeyin aşırı derecede simetrik, dengeli ve tahmin edilebilir olduğu bir sistemde heyecan ölür. Şirketler oyundaki pürüzleri temizlerken farkında olmadan oyunun karakterini ve o saf eğlence duygusunu da zımparalamış oldular. Bize geriye kalan şey ise kusursuz bir şekilde çalışan ama içinde hiçbir sürpriz barındırmayan, formülleştirilmiş bir matematik denkleminden ibaret. Eskiden online bir oyunda lobiye girdiğinizde neyle karşılaşacağınızı asla bilemezdiniz. Karşınıza hayatında ilk kez bilgisayar açmış biri de gelebilirdi, oyunu ilah gibi oynayan birisi de. Bazen farklı yenilirdiniz, bazen haritayı tek başınıza siler süpürürdünüz. Oyunun bir ritmi, bir nefes alma alanı vardı. En önemlisi de geliştikçe o gelişimin karşılığını alırdınız. Antrenman yapar, oyunu öğrenir ve girdiğiniz lobilerde fark yaratmaya başlardınız. Bugün ise modern oyun dünyasının en büyük gizli veba salgınıyla karşı karşıyayız: beceri temelli eşleştirme sistemi. Şirketler bu sistemin kağıt üzerinde çok masum bir gerekçeyle savunuyor: yeni başlayanlar ezilmesin, herkes kendi seviyesindeki insanlarla oynasın. Kulağa adil geliyor değil mi? Ama gerçekte yaşanan şey tam bir kabus. Çünkü sistem sizi sürekli sınırlarınızın sonuna kadar zorlamaya programlanmış durumda. İyi bir maç mı çıkardınız? Sistem sizi ödüllendirmek yerine bir sonraki maçta karşınıza adeta hayatını bu oyundan kazanan e-sporcuları dikiyor. Biraz kötü mü oynadınız? Bu sefer sizi moral verici bir maça atıyor. Yani oyun sizin ne zaman kazanıp ne zaman kaybedeceğinizi arkadaki gizli matematiksel algoritmayla belirliyor. Sonuç ne mi? Oyunlar artık gün listesine atmak için yapılan bir aktivite olmaktan çıktı. Bir maça girdiğinizde kafa dağıtmıyorsunuz. Tıpkı 9-5 bir işte mesaiye kalır gibi her saniyesi odaklanma ve yüksek stres gerektiren bir efor sarf ediyorsunuz. Geliştiğinizi asla hissedemiyorsunuz. Çünkü sizi güçlendikçe sistem rakiplerinizi de aynı oranda zorlaştırıyor. Bir nevi koşu bandındasınız. Koşuyorsunuz, terliyorsunuz ama aslında bir arpa boyu yol almıyorsunuz. İşte o eski oyunları arama sebebimiz tam olarak bu. Biz mükemmel maçlar oynamak istemiyoruz. Biz sadece nefes almak, rastgeleliğin getirdiği o rahatlığı hissetmek ve oyunun bir mesai değil bir oyun olduğunu yeniden hatırlamak istiyoruz. Peki oyunu işe dönüştüren, her şeyi aşırı dengeli, ruhsuzlaştıran bu dev şirketler bir anda nasıl oluyor da eski günleri ne çok özlediniz değil mi diyerek melek kesiliyor? Cevap çok basit: sıkıştıkları için. Bir oyun düşünün. Yıllarca yeni güncellemeler, yeni karakterler, karmaşık haritalar ve bitmek bilmeyen Battle Pass'ler pompalıyorlar. Fakat bir noktada o kaçınılmaz duvara çarpıyorlar. Oyuncu kitlesi doygunluğa ulaşıyor. Yenilikler artık heyecan vermiyor ve oyundan kaçışlar başlıyor. İşte tam bu kriz anında şirket yönetimlerinin masasında tek bir kırmızı buton kalıyor: nostalji. Fortnite kan kaybetmeye başladığı an OG modunu getirdi ve anlık oyuncu rekorları kırdı. World of Warcraft kan kaybettiğinde klasik sunucularını açtı. League of Legends'tan Wolf Team'e kadar her dev marka oyuncu trafiği düştüğünde çekmeceden o eski haritaları, eski ses efektlerini ve eski arayüzleri çıkarıp önümüze koyuyor. Kulağa harika bir jest gibi geliyor değil mi? Şirketler bizi dinliyor sanıyoruz. Ama işin arkasında gerçek şu: bu bir teşekkür değil, bu bir pazarlama illüzyonu. Şirketler bu eski modları kalıcı bir çözüm olarak değil, kısa vadeli bir kalp masajı olarak kullanıyor. Çünkü sıfırdan yaratıcı bir içerik üretmek hem riskli
hem de milyonlarca dolara mal oluyor. Oysa depodan tozlanan 10 yıllık bir haritayı tekrar sunucuya yüklemek neredeyse bedava. Sana çocukluğunu satıyorlar. Çünkü ellerinde en ucuz ve en etkili silah bu. Ama fark ettiniz mi? Bu etkinlikler geldiğinde ilk hafta muazzam bir heyecan yaşanıyor. Herkes eski günlere dönmüş gibi seviniyor. Ancak 3. haftanın sonunda o kalabalık yine dağılıyor. Çünkü şirketlerin anlamak istemediği bir şey var. Bir oyunun eski sürümünü geri getirebilirsiniz. Ama oyunu oynayan insanların hayatındaki o eski dönemi geri getiremezsiniz. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Şirketlerin açgözlülüğünü, bozulan oyun tasarımlarını, beceri temelli eşleştirme sistemi cehennemini bir kenara bırakalım ve kendimize karşı dürüst olalım. Acaba gerçekten eski oyunlar mı daha güzeldi? Yoksa biz mi eskiden daha mutluyduk? İnsan beyni kusurlu bir hafıza mekanizmasına sahiptir. Psikolojide buna pembe retrospeksiyon denir. Beynimiz geçmişteki stresi, çileleri ve olumsuzlukları zamanla siler. Geriye sadece o günlerin hissettirdiği o tatlı, sıcak duyguları bırakır. 2012 yılında bir akşamüstü okuldan dönüp bilgisayarın başına geçtiğin o anı hatırla. Derdin neydi? Belki sadece ertesi güne yetişmesi gereken basit bir ödev ya da oyunda almak istediğin o karakter. Kafan rahattı. Arkada faturalar yoktu. Gelecek kaygısı yoktu. Hayatın o ağır yükün omuzlarına binmemişti. Arkadaşına Skype'tan bağlanır, gece yarılarına kadar hiçbir şey düşünmeden eğlenirdin. Bugün ise 20'li 30'lu yaşlardasın. Bütün gününün enerjisini işte, okulda veya hayat mücadelesine tüketmişsin. Akşam eve gelip aynı oyunu açıyorsun. Oyunun grafiklerinin, haritasının, hatta ses efektlerinin birebir aynı olduğunu görüyorsun. Ama o eski tadı alamıyorsun. Çünkü değişen şey oyunun kendisi değil, sensin. Artık o oyunu oynarken zihnin tamamen özgür değil. Arka planda ödenmesi gereken ödemeler, iş stresi, yarının belirsizliği çalışıyor. Sen aslında 10 yıl önceki bir oyuna girerken o haritadaki piksel parçaların değil, o zamanlar sahip olduğun o kaygısız çocukluğu, o sorumluluksuz özgürlüğü arıyorsun. Ve ne yazık ki hiçbir güncelleme veya nostalji modu sana o yılları geri veremez. Günün sonunda tablo çok net. Eski oyunlar gerçekten daha iyiydi. Çünkü daha özgürdü, daha kaotikti ve sizi bir performans sergilemeye değil, sadece eğlenmeye davet ediyordu. Tasarımcılar matris tablolarına bakarak kitleleri manipüle etmek yerine tutkuyla oyun üretiyordu. Ama aynı zamanda eskiden biz de daha iyiydik. Oyunu bir mesai gibi değil, hayatın koşturmacasından kaçtığımız o tek güvenli liman olarak görüyorduk. Dev oyun şirketleri önümüze istediği kadar klasik mod koyabilir. Bize eski haritaları veya nostaljik ses efektlerini yeniden satabilir. Ama hiçbir algoritma veya hiçbir yama bize o zamanlar sahip olduğumuz kaygısız zihni ve o masum heyecanı geri veremez. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizi bugün oyunlardan soğutan şey şirketlerin bitmek bilmeyen açgözlülüğü mü veya sizi hamster yerine koyan rekabetçi algoritmaları mı? Yoksa artık büyümüş olmamız mı? Düşüncelerinizi yorumlarda okumayı çok isterim. Bu tarz videoların devamı için de kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.